Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir iki şiş örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere kabartmalı güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle modelin yapımı için elimde kartopu ipim var. Şöyle rengimiz de çok hoş, tatlı bir mavi. Şöyle arkadaşlar, renk kodumuz ise bu şekilde. Üzerinde şiş numarası 5-6, yani şu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Ben 3,5 numara kullanacağım. Elimde o şekilde şişim olduğu için onu kullanacağım. Sizler tabii ki ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. Dediğim üzere 3,5 numara şiş kullanacağım ben. Şöyle ipimin kalınlığını, inceliğini de göstermek istiyorum. Bir tık kalın arkadaşlar. Şöyle bir tık kalın bir ip. Diğer nako iplerinden şöyle bir tık kalın bir ip. İnce iplere de güzel duracağını düşünüyorum bu modelin. Evet, buyurun, dilerseniz modelimi beğendiyseniz buyurun birlikte yapalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Şöyle hemen ipimi ayarlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar, ilmeklerimi toplayarak başlıyorum. İlmek sayılarımız 10 ve 10'un katları artı 3 ilmek eklemeliyiz. Ne yaparsak yapalım. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar bir modelimi için ayarladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 3 ilmekte artı ekliyorum. 1, 2, 3. Artı 3 ilmek ekledim arkadaşlar. Evet, ne yaparsak yapalım örgümüzün enine göre 10 ve 10'un katları artı 3 ilmek ekliyoruz. Hemen şöyle ilk sıramızdan başlıyorum. Modelimiz biraz detaylı olduğu için şöyle 2 örnek üzerinde anlatacağım. Fazla ilmek atmadım arkadaşlar. Şöyle hemen ilk bölümden başlıyorum. Bu kısımdan kuruyorum modelimi. Ön yüzü olarak ilk sıramdan başlıyorum. Bu modeli lastik gerektirmeyen bir model, ama isterseniz sizler lastik yapabilirsiniz. Lastik uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hemen ilk ilmeğimi örerek alıyorum. İlk sıram olduğu için düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Şöyle ipim ayrıldı, onu bir düzelteyim. Hemen ikinci ilmeğimi de düz örüyorum. Kenar ilmeğim ile birlikte 2 ilmeğimi bu şekilde düz bir şekilde ördüm arkadaşlar. Bir tane artırdım. Şöyle 9 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ters ilmeğimden sonra bir artırdım, bir düz. Tekrar bir artırdım. Yine arkadaşlar burada 9 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi burada tekrar bir artırdım. Kenardaki ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Modelimizi birinci sırası bu şekilde kurmuş oluyoruz. 2 örnek arkadaşlar, şöyle 2 örnek, şu haraşo olan kısımları 2 örnek. Hemen devam ediyorum. Modelimin arka yüzünde ise kenar ilmeğimi örmeden alıp bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz. Ön kısımda ters olan ilmeklerimiz, 9 ilmeklerimiz haroşa olarak ilerleyecek. Zaten düz burada
ön kısımda düz ördüğümüzde burada ters görünüyor. Her bir ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz. Modelimizin tamamen örgümüzün bitişine kadar arka kısımda ters örüyoruz. Her bir ilmeğimi, artırmış olduğum ilmeklerimi dahi ters bir şekilde örüyorum. Modelimin ikinci sırası. Evet, hemen kenar ilmeklerimi de örüyorum. Modelimin üçüncü sırasında ön yüzündeyiz arkadaşlar. Şimdi modelimizin üçüncü sırası ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, tekrar artırmış olduğum bir düz daha burada bir tane de artırdım. 4 tane ilmeğimiz oldu. Yine burada aradaki 9 tane ilmeğimi ters bir şekilde haraşo yapıyoruz arkadaşlar. Her bir ilmeğimi şöyle hemen artırdıktan sonra 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 9 tane ilmeğimden sonra düz ilmeklerimize geldik. Artırmış olduğumuz ilmeklerimize geldik. Yine bir artırıyorum. Artırmış olduğum 1, 2, 3, 4 tane düz bir artırdım. Şimdi burada arkadaşlar 2, 4, 5 tane düz ilmeğimiz olması gerekiyor. Bir sağda bir solda artırdığımızla hemen artırdım. Yine bütün ilmeklerimi, buradaki 9 tane ilmeğimi yine ters bir şekilde örüyorum haraşo. Yine kenar kısımda artırma bölümüne burada bir yarım model olarak ilerliyor arkadaşlar. Yarım model olarak devam ediyoruz örgümüze. Örneklerimiz yer değiştiriyor. Hemen şöyle bir artırmamı yaptım. 9 tane ters ilmeğimden sonra yine kenarda da bir artırdım. 2 şöyle düz, pardon, 1, 2, 3, 4 kenar ilmeğim ile birlikte 4 tane ilmeğimi bu şekilde ördüm. Yine dediğim üzere modelimin arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüp sıra sonuna geliyorum arkadaşlar. Evet, bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar hemen geldim. Detaylı bir model ama çok kolay bir model. Şöyle hemen modelimi şöyle göstermek istiyorum. Burada düz örgülerimiz artıyor. Burada ise hiç artırma, eksiltme yapmadan devam ediyoruz. Haraşo olan kısımda yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 düz, bir artırdım. Yine artırdım. Burada 5 tane ilmeğim oldu. Tekrar buradaki 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimden sonra yine artırmamı yapıyorum. Artırdığım ilmeğim 1. Örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha artırdım. Burada 7 tane düz ilmeğimiz oldu. Buradaki haraşo ilmeklerimizde olduğu gibi ters bir şekilde 9 tane örüyoruz. Evet, hemen düz ilmeklerime geldim. Düz ilmeklerimize geldiğimiz zaman bir tane artırıyorum. Yine 1,
2, 3, 4 tane düz ilmeğimi örüyorum. Evet, şöyle modelimizin ön sırasında yine bu işlemleri yaptık. Şimdi geriye dönüyoruz. Arka sırasında ise bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz. Evet, bu sıramı ters olduğu için detaylı anlatmama gerek yok. Sıra sonuna geliyorum arkadaşlar. Evet, hemen sıra sonuna ters olarak ilmeklerimi ördüm, geldim. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Değişen hiçbir şey yok. Yine aynı artırmalarımızı, kenarda artırmalarımızı yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1, 2, 3, 4 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir artırdım. Şöyle 2, 4, 6 tane ilmeğimiz olmalı kenar kısımda. Tekrar aradaki haroşa ilmeklerimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, yine 9 tane haroşa ilmeğimi yaptım. Bir doladım. Bir doladığımla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi burada 8 tane doladık. 8 tane pardon ördük. 8 düz ilmeğimiz. Yine bir tane daha doladım. 9 ilmeğimiz oldu. Yine buradaki ters ilmeğimi 9 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi yine ters bir şekilde ördüm. Evet arkadaşlar, açan bir model, ona göre yani katlarını ayarlayın. Şöyle hemen tekrar bir doladım. Dolamış olduğumla birlikte 6 tane ilmeğim olacak kenar kısımda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Şimdi bir üst kısımda yapacağımız işlemimiz var. Arka kısımda yine ilmeklerimizi ters bir şekilde bütün ilmeklerimi örüyorum. Her bir ilmeğimi arka yüzde ters örüyoruz. Hemen arkadaşlar yine ben sıra sonuna ters bir şekilde örerek geliyorum. Evet, hemen sıra sonuna doğru geldim ters bir şekilde arkadaşlar. Videom uzamasını istiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Ters kısmını video arkasında, hemen kamera arkasında örüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir açılma oldu. Şimdi buradaki haroşa ilmeklerimizin üzerinden işlem yapacağız. Modelimizin son sırası oluyor bu arkadaşlar. Örneklerimiz yer değiştiriyor. Hem son sırasını gidiyoruz hem örneklerimizin yeri değişecek. Şimdi şu kısma haroşa bölümü gelecek. Bu kısma ise düz örgülerimizi açacağız. Şimdi nasıl yapıyoruz son sıramızda? Burada yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki düz ilmeklerimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, evet 5 tane ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Kenar ilmeğim var. 6 tane ilmeğim ters ördüm. Şimdi burada arkadaşlar bir tane artırıyoruz. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bir tane burada artırma yapıyorum. Burada 9 tane ilmeğim var. Şimdi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 haroşa ilmeğimi hemen hepsini birlikte bu kesme işlemini tığla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben şiş ile bir deneyeceğim. Evet. Hepsini birlikte bu şekilde aldım.
ve şişimden bıraktım. Şöyle bir görüntü. Tekrar burada şöyle sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Burasını bir ilmek boyu kadar şöyle sıkıştırdım. Bir doladım. Bir artırma yaptıktan sonra bu aradaki 9 tane düz ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi buradaki yapmış olduğumuz modeli bunun üzerine yapıyoruz. Yani örneklerimiz yer değiştiriyor. Şimdi tekrar burada bir artırma yapıyoruz. Burada 9 tane haroşa ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artırmamı yaptıktan sonra her birinin içinden şişimi bu şekilde ipimi alıyorum. Tek seferde hepsini kesiyorum arkadaşlar. Bir doladım. Tekrar burada düz olan ilmeklerimin üzerine ters yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şöyle kabartmalı bir model arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi örneğimin arka yüzündeyim. Şimdi örneklerimizin dediğim üzere yerlerini değiştirerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki yine örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Artırmış olduğum ilmeğim yine burada, kesim yaptığım ilmeğim hepsi ters. Evet, sıra sonuna ters bir şekilde örerek geliyorum. Evet, sıra sonuna hemen geldim arkadaşlar. Modelimizin ön yüzüne geçtik. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeklerimi ters örüyorum. 1 2 3 4 Burada 6 tane ilmeğimiz olacak. Şöyle kenar ilmeğimle birlikte 2 4 6 ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Burası 6 ilmek haroşa olarak şu yapacağımız işleme kadar gidiyor arkadaşlar. Artırma, eksiltme olmuyor haroşa bölümünde. Şimdi düz ilmeklerimiz bu yapmış olduğumuz eksiltmenin tam üzerinden artırarak 9 tane olasıya kadar örüyoruz. Şimdi bir artırdım. 1 2 3 4 tane düz, bir artırdım. Buraya 5 tane ilmeğimiz. 2 4 5. Tekrar buradaki ters ilmeklerimi yine haroşa ilmeklerimi modelimin üst kısmına şekil veresiye kadar, bu yapmış olduğumuz kısmı yapasıya kadar burada 9 tane haroşa ilmeğimiz devam edecek arkadaşlar. Tekrar 9 tane ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Şimdi burada bir artırdım. 1 2 3 4 5.'yi artırdım. 1 2 3 4 5 kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Her bir ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Artırmış olduğum ilmeklerimizi de aynı ters bir şekilde örüyoruz.
Hemen bu sıramı sıra sonuna örüp geliyorum arkadaşlar. Evet, sıra sonuna ters bir şekilde ördüm arkadaşlar, geldim. Şimdi modelimin ön yüzüne çevirdim. Burada dediğim üzere haroşa ilmeklerimizde hiçbir şekilde değişim olmayacak. 1 2 3 4 5 6 haroşa ilmeğim ördüm. Şöyle arkadaşlar. Şimdi burada artırmamı yapıyorum. Artırdım. 1 2 3 4 5 artırdım. 7 tane düz ilmeğimiz oldu şu an. Şimdi 7 düz ilmeğimiz oldu. Tekrar bu aradaki 9 tane haroşa ilmeğimi olduğu gibi örüyoruz. Bu ilmeklerimizde hiçbir değişiklik yapmıyoruz ta ki modelimizin son sırasında bütün ilmeklerimizi, burada haroşa ilmeklerimizi tek seferde topluyoruz. Evet, şöyle yine de sayalım. 2 4 6 8 9 artırdım. 1 2 3 4 5 6 7. Yine buradaki haroşa ilmeklerimi 1 2 3 4 5 6. Evet, bu sıramızı da bu şekilde yaptık. Şimdi arka sırada bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, bu şekilde örüp şu sıra sonuna geliyorum. Evet, şöyle sıra sonuna geldim. Hemen örgümü çevirdim. Ön yüzünden devam ediyorum. Şimdi burada ilmeklerimiz, düz ilmeklerimiz arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Bir alt sırada 7 tane yapmıştık. Şöyle 2 4 6 7, şimdi 9 tane olacak bütün ilmeklerimiz, düz ilmeklerimiz. Sonra ilmeklerimizi keseceğiz. Buradaki yine haroşa ilmeklerimi olduğu gibi 5 tane haroşa ilmeğimi kenar ilmeğimden sonra ters bir şekilde örüyorum. 2 4 6 kenar ilmeğim ile birlikte bir artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9, bir artırdım. Tekrar buradaki haroşa ilmeklerimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olduğu gibi örüyorum. Tek seferde eksiltiyoruz burayı. Tekrar artırma bölümüm, 1 artırdım. 2 3 4 5 6 7 8 9 artırdım. Haroşa ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Kenarda kenar ilmeğim ile birlikte 6 tane haroşa ilmeğimi ördüm. Şimdi burada arka kısımda bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Sıra sonuna geliyorum arkadaşlar. Evet, hemen sıra sonuna ters ilmeklerimi örerek geldim. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Şöyle biraz örgümüz kendini göstermeye başladı. Şimdi arkadaşlar, burada yapmamız gereken, şimdi bir alt kısma tekrarına döndük. Modelimizin bir alt kısmına döndük. Şimdi buradaki ilmeklerimizi
eksilteceğiz, artık toplayacağız. Üzerine düz ilmekler, şu bir alt sırada yapmış olduğumuz düz ilmekler ile devam edeceğiz. Hemen bu sıramı da göstereyim. Artık bundan itibaren modelimizin tekrarı oluyor. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada şimdi arkadaşlar kaç tane ilmeğimiz var? Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane haroşa ilmeğim var. Hiç başına burada dolama yapmıyoruz. Artırma yapmıyoruz. Burada artırma eksiltme yapmış oluruz. Burada artırmamızı yapmıyoruz. Sonunda yapıyoruz. Hemen şöyle tek seferde 5 tanesini birlikte topladım. Şimdi bir artırdım. Yani eksiltmemizi yaptıktan sonra artırmamızı yapıyoruz. Burada dolarsak, yani burada artırma yaparsak ilmeklerimiz çoğalmış olur. Bir doladım. 9 tane ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi burada iki tarafından da artırma yapacağız. Çünkü burada yarım modelimiz var arkadaşlar. Yarım modelimiz olduğu için sadece burada bir artırma yapıyoruz. Yine artırarak devam ediyoruz ama şu artırmadan önceki yerde artırma yapmıyoruz. Sonunda yapıyoruz bir kere. Şimdi devam ediyorum. Yine bir artırmamı yaptım. Buradaki 9 tane 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimi artırmamı yaptıktan sonra hepsini birlikte düz bir şekilde kesiyorum. Şöyle bir sıkıştırıyorum. Tekrar bir artırıyorum. 9 tane haroşa ilmeğimi örüyorum. Evet, burada 9 tane haroşa ilmeğimizi örüp hemen sayalım. Artırdıktan sonra 2, 4, 6, 8, 9. 9 haroşa ilmeğimden sonra bir tane daha var. 8 taneymiş arkadaşlar. 9 haroşa ilmeğimden sonra yine burada bir artırmamı yapıyorum. Burada 5 tane haroşa ilmeğimi, bunun da burada artırma yapıyoruz. Yine burada bitiş kısmında artırma yapmıyoruz. Tekrar 5 tanesini birlikte ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi bir alt sıradaki ilmek sayılarımıza düştü arkadaşlar. Burada bir alt sıradakini tekrarlayarak ilerliyoruz artık. Şimdi bu sırayı da ters bir şekilde tamamlayayım. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Evet, bu sıramı yine arka yüzünden ters bir şekilde örüyorum. Bütün ilmeklerimi. Evet arkadaşlar, bu sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimizi şöyle bir kez kurmuş olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Modelimiz kendini tekrarlayarak devam ediyor. Takıldığınız yerler olursa en başta başlamış olduğumuz kısma bakarak bir üst kısmına, aynı bir üst kısmında ne yaptık? Bir tane kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada bir tane ilmeğimizi aldık. Bir tane artırmamızı yaptık. Bu kısma 9 tane haroşa ilmeğimiz, şurada da düz olan ilmeklerimizi artırarak devam edip giden bir model. Şöyle biraz ilerlemiş halini sizlere göstermek istiyorum modelimin. Evet arkadaşlar, şöyle biraz ilerlemiş halini göstereyim modelimin. Evet, modelimiz bu şekilde ilerlemiş. Büyük parçada bu şekilde görünüyor. Modelimiz gerçekten çok güzel, kabartmalı bir model olduğunu düşünüyorum. Şöyle, bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz modelimiz. Çok da yapımı kolay, çok hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. İlmek sayılarınızı açan bir model. İlmek sayılarınızı ona göre yapın. Şöyle, bu kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane
modelim hemen hemen çok büyük bir mesafede oldu. Şöyle arka yüzünü de göstereyim. Arka yüzü de tamamen tertemiz duran hoş bir model. Kenar lastiği yapmayabilirsiniz. Kenar lastiği yapmadan, alt lastiği yapmadan bu şekilde lastiksiz bir şekilde örebilirsiniz. Herhangi bir kıvrışma olmuyor. Şöyle düz duruyor. Bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu modelden çeyizlik yelekler yapabiliriz. Hırkalar örebiliriz. Bluzlar örebiliriz. Bebek örgülerinde kullanabiliriz. Bebek hırkaları yapabiliriz. Bebek battaniyesi, özellikle bebek battaniyesine de çok yakışacak bir model olduğunu düşünüyorum. Bebek battaniyesi yapacak olan arkadaşlarım bunu böyle misinalı şişler var. Büyük şişler, ona takarak tek bir parça halinde çıkartabilirsiniz. Şöyle. Evet arkadaşlar, videomu ne kadar kısa tutmaya çalıştıysam biraz uzadı, kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Bugünlük bizden bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.